Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle ince bir ip. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz ajurlu, şöyle baharlık örgülerinizde kullanabileceğiniz harika ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmeğimizi bu şekilde ayarlayacağız. İsterseniz lastik yapabilirsiniz, istemezseniz lastiksiz başlayabilirsiniz. Şöyle hemen sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 2 de artı yaptım. Toplamda şu anda şişimde 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şu şekilde. Sıradaki ilmeğimi ters. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz olarak kestim sola doğru. Bir ters ilmek, bir doladım, 2 ilmeğimi bir sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ters ilmek, bir doladım, 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir ters ilmek, bir doladım, 2 ilmeğimi bir kestim. Sola doğru örüyorum. Bir ters ilmek, bir doladım, 2 ilmeğimi bir, bakın ikisini bir örerek sola doğru kestim. Bir ters ilmek, bir doladım, 2 ilmeği bir kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzünde ters örmüştük bu ilmeğimizi, arka yüzünde düz örüyoruz. Bir doladım. Bakın bu ajurla arkasındaki ilmeği ikisini bir yine düz örerek kestim. Arka yüzünde de kesme işlemini düz olarak yapıyoruz. Sadece modelimizdeki farklılık ön yüzünde şu ilk ilmeğimizi ters ördük. Arka yüzünde ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Buraya kadar bir model tamam. Bir düz ilmek, bir doladım. Bu iki ajur ve arkasındaki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir düz ilmek, bir doladım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir düz ilmek, bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz örerek sola doğru kestim yani. Bir düz ilmek, bir doladım. Ajur ve arkasındakini ikisini bir düz ördüm, kestim. Bir düz, bir dola, 2 ilmeği bir düz örerek keselim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimiz bu kadar arkadaşlar.
Hep bu iki sıranın tekrarından oluşacak. Modelimizdeki fark, birinci sırada ilk ilmeğimizi ters olarak ördük. İkinci sırada ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizi bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğim, bakın önde ajurum var. Arkasındaki ilmekle beraber düz örerek kestim. Bir ters ilmek, bir dola, 2 ilmeği bir düz örerek kes. Model bundan ibaret arkadaşlar. Bir ters ilmek, bakın ajur önde olacak. Bir dola, ajurla beraber arkasındaki 2 ilmeği ajurla beraber, yani 2 ilmeği düz örerek kes. Bir ters, bir dola, 2 ilmeği düz örerek kes. Bir ters, bir dola, 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir ters, bir dola, 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde. İkinci sıra arka yüzünde bu modelimizi kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi düz. Bakın tek fark bu. Düz olarak ördüm ilmeğimi. Bir doladım. 2 ilmeği yine düz olarak kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Kesme işlemi yaparken şu ajuru baz alalım arkadaşlar. Ajurlu ilmeğimiz önde olacak. 2 ilmeğimizi bir düz örerek kestim. Bir düz ilmek, bir doladım, 2 ilmeği bir kestim. Bir düz ilmek, bir doladım, 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Bir düz ilmek, kestim. Bir düz ilmek ördüm, bir doladım, 2 ilmeğimizi bir düz olarak kestim. Bir düz ilmek, bir dola, 2 ilmeği bir düz örerek kes. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Harika bir model. İsterseniz bir kez daha yapalım. Şöyle yavaş yapmaya çalışayım. Yeni öğrenenler için. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım, artırma yaptım. Bakın sıradaki ajurlu ilmeğin ve arkasındakini ikisini bir düz örerek kestim. Önce artırdım, sonra kestim. Bir ters ilmek, bir doladım, 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir ters ilmek, bir doladım, 2 ilmeğimi bir ters örerek kestim. Bir ters ilmek, bir doladım, 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Kesme işleminde unutmuyoruz. Bakın şu ajurlu ilmek ve arkasına denk gelmesi lazım. 2 ilmeğimizi bir düz olarak kesiyoruz. Bir ters ilmek örüyoruz. Kesme işleminden sonra bir ters ilmek. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzündeki farklılığımız sadece bu birinci ilmeğimizi düz örüyoruz. Daha sonra bir kez artırıyoruz. Bakın ajurlu ve arkasındaki ilmeği de ikisini bir düz örerek kesiyoruz. Buraya kadar bir modelimiz. Yine aynı şekilde bir düz ilmek, bir doladım, ajurlu ve arkasındakini ikisini bir kestim. Bir düz ilmek, bir doladım, 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Bir düz ilmek, bir doladım, 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. İsterseniz şu ilk ilmeğimizi ön yüzünde de arka yüzünde de ister ters ister düz olarak da örebilirsiniz.
Her iki tarafta da yani aynı işlemi de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Bir düz, bir doladım, 2 ilmeğimi bir kestim. Bir düz, bir doladım, 2 ilmeğimi bir kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Bu 2 sıranın tekrarı. İki yüzü de harika bir model, yani iki tarafı da kullanılabilecek bir model oluşuyor. Şöyle böyle ince iplere de çok yakıştığını düşünüyorum. Şişimde yani 4 numara şiş kullandım. Daha kalın şiş de kullanabilirsiniz. Bir de modelimizin şöyle ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık. Lastiksiz yaptık bunu. Bu önce yaptığıma da şöyle 2 sıra haroşa lastik uyguladım arkadaşlar. Modelimiz böyle. Bakın. Burası modelimizin ön yüzü. Diğer tarafta arka yüzü. Her iki tarafta harika bence. Kenar ilmeklerimiz şu şekilde şöyle ilerliyor. Bu modele lastik uygularsanız bence daha uygun olur. Çünkü modelde kıvrılma olmaz. İstediğiniz lastiği de yapabilirsiniz altına. Ben şöyle 2 sıra haroşayla yaptım size göstermek için. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle yakından her açıdan göstereyim size. Bu modeli yazlık, mevsimlik, şöyle baharlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinizde, yetişkin örgülerinizde, yelek, hırka olarak, şal yapımında, yani sizler de neler yapacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.